Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yıllardan beri yapmış olduğum yöntemle buzdolabında salata saklama tekniğini göstermek istiyorum. Bundan sonra hiç kimse, bu videoyu izledikten sonra hiç kimse her gün salata yapmayacak. Eminim bu teknik yıldız tekniğiniz olacaktır. İşinizi çok kolaylaştıracak, her an elinizde salatanız olacaktır. Sizlere lezzet ve pratiklik garantisi vererek şimdi hemen bütün püf noktalarıyla tarifime başlıyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Ben şu anda ailem için toplamda 4 gün yetecek kadar salata yapacağım. Malzemeleri ona göre hazırlıyorum. En önemli püf noktası mutlaka semt pazarından veya marketten aldığınız zaman yeşillikleri hemen işleme almanızı tavsiye ediyorum. Lütfen daha fazla bekletmeyelim. Çünkü ne kadar çok taze olursa o kadar lezzetini koruyacaktır ve kesinlikle beklerken de sulanma olmayacaktır. İhtiyacım olan yeşillikleri ayırdım ve hepsini bol suda güzelce yıkadım. En önemli ikinci püf noktasını da hemen açıklamak istiyorum. Malzemeleri yıkadıktan sonra mutlaka çok güzel bir şekilde kurulanması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Yıkadıktan sonra bir süzgeç alalım, ardından da isterseniz bir bezin üstüne serebilirsiniz. Ne kadar çok kuru olursa o kadar tazeliğini koruyacaktır. Rendenin kalın tarafıyla toplamda 4 tane havucu rendeliyorum. Yarım demet yeşil soğanı da doğruyorum. Yarım demet kıvırcıkları da doğruyorum. İsterseniz bu şekilde kalın kalın doğrayabilirsiniz veyahut birazcık daha inceltebilirsiniz. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Hepsinden yarımşar demet maydanoz, dereotu, tere, roka, nane kullandım. İsteğe bağlı tabii ki de çeşitlerini arttırabilirsiniz. Onları da bu şekilde ince ince doğruyorum. Bütün malzemeleri hızlı bir şekilde doğradıktan sonra narin bir şekilde görmüş olduğunuz gibi karışımını sağladım. Burada kesinlikle güç uygulamıyorum. Sadece karıştırdım. Yanıma 2 adet büyük boy kavanoz aldım ve görmüş olduğunuz gibi dolduruyorum. Doldururken çok fazla ellerimle bası uygulamıyorum. Sadece hafifçe aşağıya doğru itekliyorum. Gerçekten de çok güzel oluyor. Ailem için bu 2 kavanoz tam olarak 4 gün boyunca yetecektir. Gerçekten de çok pratik oluyor. Hayatımı kolaylaştırıyor. Özellikle dışarıdan geldiğim zaman hemen şipşak çok güzel salatalar hazırlayabiliyorum. İsterseniz sabah kahvaltısında, öğlen veya akşam yemeğinde hemen kavanozdan çıkartıp kendinize envai çeşit salatalar yapmanız mümkündür. Kahvaltılarda mesela hemen çıkartıp tabağa alıp üstüne peynir, zeytin koyup afiyetle yiyorum. Bol zeytinyağı, nar ekşisiyle. Gerçekten de muhteşem oluyor. Eminim sizler de çok güzel salatalar yapacaksınız.
Toplamda 2 kavanoz salata oldu. Şimdi ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Bu arada salataları doldururken lütfen ellerinizi hırpalamadan nazik bir şekilde doldurun ve ağzını sıkıca kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz 4 gün boyunca. Daha fazlası da olabilir ama 4 gün için sizlere garantisini veriyorum. Gerçekten de çok pratik olacak. Buzdolabından canınız ne zaman istiyorsa çıkartıp kendiniz için envai salatalar yapabilirsiniz. Ve aradan toplamda 3 gün geçti. 3 gün sonraki halini de sizlere göstermek istiyorum. Deney amaçlı yapmıştım. O yüzden de kullanmadım. Sizlere net bir şekilde 3 günlük halini göstermek için. Ben sizlere 4 gün garantisini veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 gün geçmesine rağmen kesinlikle sulanma olmadı, solma olmadı. Hala tazeliğini koruyor. Gerçekten de çok şahane oluyor. Ben sizlere 4 gün garantisini veriyorum. 5 veya 6 günde kalabilir ama belki bekledikçe lezzetini kaybedebilir. O yüzden 4 gün boyunca bu şekilde ağzını kapatarak buzdolabında bu salatayı saklayabilirsiniz. Tuz, yağ, sirke bunların hepsi servis esnasında yapılması gerekiyor. Bekleme esnasında kesinlikle kullanmadık. Aksi halde sulanma yapardı. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Domates, kapya biber, salatalık, kuru soğan tabii ki de bunları ekleyebilirsiniz servis esnasında ama bekletme esnasında bunları kesinlikle önermiyorum. Çünkü onlar sulanacaktır. Bu nedenle sadece servis esnasında tabağınıza aldıktan sonra istediğiniz her şeyi ilave edebilirsiniz. Yiyeceğiniz kadar salatayı servis tabağına aldıktan sonra geri kalanını buzdolabına kaldırabilirsiniz. Gerçekten de kendiniz için muhteşem salatalar yapabilirsiniz. Tavuklu, balıklı, zeytinli, peynirli. Ben bugün kendim için ve ailem için şu anda portakallı yapacağım. Çok sevdiğim bir salatadır. İsterseniz sizler de deneyebilirsiniz. Yani istediğiniz salataları yapabilirsiniz tabii ki de. Ben bu şekilde soydum ki zarlarını ayırmak için. Çünkü ben zar sevmiyorum salatada. Hemen böyle kolay oluyor ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. İsterseniz böyle bir salata da kendiniz için yapabilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.